Herkese merhaba arkadaşlar. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dili eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan analiz videoma geçiyorum. Dizimizin yeni bölümünde bizleri hangi olaylar bekliyor? Ercan'ın sevgilisine parayı veren kişi o parayı ne amaçla verdi? Mehdi'nin yeni hayatını Zeynep'i elde edecek mi? Barış, Zeynep ile ilişkiye girecek mi? Zeynep, Nermin'in mi yoksa Sakine'nin mi yanında kalmayı tercih edecek? İşte bütün sorularınıza bu videoda cevap vereceğim arkadaşlar. Öncelikle Zeynep'in artık suçluluk duygusuyla hareket etmesini istemiyorsanız ve ayrıca bu dizinin final yapmasını istemiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi aynı fikirdeyiz görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde Mehdi hapisten kurtulacak. Mehdi cezaevinden çıkar çıkmaz onu yeni bir hayat bekleyecek. Artık Mehdi hiç kimseye iyi davranmayacak. Özellikle Mehdi Barış'a karşı büyük bir savaş açacak. Artık Mehdi Barış kadar zengin olduğu için onun fakirleşmesine neden olacak. Ve her zaman Mehdi Barış'ın işleri önündeki büyük engellerden birisi olacak. Zeynep ise Mehdi ve Barış arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak. Zeynep bir yandan Mehdi'ye olan aşkı bitmediği için onu bırakamayacak, Barış'ın yanında kendisini huzurlu hissettiği için onu terk edemeyecek. Bu yüzden Zeynep büyük bir kararsızlık yaşayacak. Ama Zeynep sonunda bir karara varacak. Zeynep büyük ihtimalle Barış'ı seçebilir. Mehdi Zeynep'in kalbinde her daim yer alacak. Bu yüzden günü gelince Zeynep tekrardan Mehdi'ye geri dönecek. Ayrıca Ercan'ın sevgilisine gerekli parayı hapishanedeki koğuş ağası vermiştir. Çünkü koğuş ağası son sahnede Mehdi ile konuşmuştu. Koğuş ağası Mehdi'ye benim işlerimin başına geçer misin diye sormuştu. Mehdi ilk başlarda kabul etmese de sonradan kabul edeceğini belirtmişti. Mehdi hapisten çıkmak için Ercan'ın sevgilisine 500 bin lira vermem gerekiyor demişti. Koğuş ağası da dışarıdaki işlerinin yarım kalmaması için hafiften gülmüştü. Yani Ercan'ın sevgilisine parayı veren koğuş ağasıdır. Böylece o parayı vererek Mehdi'yi kendisine borçlu etmiştir. Ama bu ihtimali de unutmayalım. Eğer parayı Barış vermişse bu Mehdi'de bir kinin oluşmasına neden olacak. Çünkü Barış'ın küçük düşürücü bakışları Mehdi'nin hakkından hiç çıkmayacak. Mehdi artık çok zengin birisi olacak. İlk zamanlar her şey Mehdi için kolay gibi olacak. Yani Mehdi'nin yeni hayatı zengin birisi olarak devam edecek. Nermin Hanım ve Sakin arasında büyük bir savaş başlayacak. Zeynep ise yine bir ikilemin içine girecek. Çünkü Nermin zengin olduğu için Zeynep'i kendisinin yanında götürmek isteyecek. Sakine de Zeynep'in yanında kalması için elinden geleni yapacak. Zeynep ise rahat bir hayata alıştığı için yine Nermin'i seçebilir. Peki sizce Zeynep hangi annesiyle yaşamayı tercih etmeli? Sakine ile mi yoksa Nermin ile mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Mehdi artık yeni bir hayata başlayacak. Çünkü Mehdi hapisten kurtulacak. Ercan'ın gerçekleri anlatmasıyla kimse şaşkınlığını gizleyemedi. Mehdi de bu sayede serbest bırakıldı. Ayrıca Mehdi serbest bırakıldığı için zenginleşmeye başlayacak. Hatırlarsanız son bölümde koğuş ağası Mehdi ile bir konuşma yapmıştı. Koğuş ağası Mehdi'ye dışarı çıktığında kendi işlerini devam ettirmesini söylemişti. Mehdi de onun bu teklifini kabul edecek. Böylece Mehdi hayatına yepyeni bir başlangıç yapacak. Tabi Mehdi artık zengin olduğu için Barış ile aralarında bir savaş başlatacak. Mehdi ilerleyen bölümlerde Barış'ın iflasa sürüklemeye çalışacak. Eğer Barış dikkatli olmazsa bu onun sonu olacak. Zeynep ise Barış ve Mehdi arasında ikilemde kalacak. Ama daha sonradan Zeynep Barış'ı seçecek. Çünkü Zeynep Barış'a aşık oldu ve onunla evlenmek istiyor. Barış ise Zeynep ile şimdilik evlenmeyecek. Hatta önceki bölümde Ali Rıza Bey Barış'a Zeynep'i seviyor musun diye sormuştu. Barış da emin olmadığını söylemişti. Yani Barış'ın bu cevabı onun evlilik hakkında kafa karışıklığının devam ettiğini gösteriyor. Eğer Barış gerçekten Zeynep ile evlenmeyi düşünseydi dayısına böyle bir cevap vermezdi. Büyük ihtimalle Barış Zeynep ile aşk hayatı yaşamaya başlayacak. Zeynep de Barış'ın kendisiyle evleneceğini düşünüp umut edecek. Daha sonradan Zeynep Barış ile ilişkiye girecek. Bir ihtimal Zeynep hamile kalabilir. Ama bu birliktelik ikisinin de sonunun gelmesine sebep olacak. Çünkü Barış Zeynep'i daha sonra aldatacak. Savaş Zeynep'i bu konuda uyaracak olsa da kimseler onu dinlemeyecek. Bu da Zeynep'in en büyük hatası olacak. Barış artık Zeynep'i istemediği için onu aldatacak. Bu da Zeynep'te büyük bir travmanın yaşanmasına neden olacak. Barış da Zeynep'i kandırdığı için iflasa doğru sürüklenecek.
Zeynep aldatıldığı için yeniden Mehdi'ye dönecek. Yani Zeynep ve Mehdi yakında tekrardan birlikte olacak. Nermin Hanım da eski zenginliğine tamamen kavuşacak. Ama Nermin Hanım Zeynep dışında hiç kimseye yardım etmeyecek. Emine, Sultan ve Sakine de yine fakir olarak kalmaya devam edecek. Ama Sakine asla Nermin Hanım ve Zeynep'i rahat bırakmayacak. Hatta Sakine'nin Nermin'i kıskanıp kahveyi lavaboya dökmesi bu durumu kanıtlıyor. Nermin Hanım bu konuda dikkatli olmazsa bu onun sonu olacak. Mehdi'nin hapisten çıkmasıyla olaylar yeni bir boyut kazanacak. Mehdi dayının işlerinin başına geçecek ve böylece maddi olarak kendisini ve ailesini rahatlatmış olacak. Mehdi'nin Benel'le hiçbir zaman gerçek bir evliliği olmayacak. Çünkü Zeynep'i sevmekten hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Zeynep de Barış'ı uzaktan izlemek zorunda kalan Mehdi çok acılar çekecektir. Artık Zeynep ile birlikte olamayacağının farkında olsa da Zeynep'i korumak için onu gizlice takip edecek. Barış'la Mehdi'nin arasındaki savaş Mehdi'nin cezaevinden çıkmasıyla birlikte iyice artacaktır. Özlem ise kardeşlerini Zeynep ve ailesinden uzak tutamayacağını anlayınca planlarını uygulamaya koymaya başlayacak. Nermin'in parasını alması ise Sakine ile Nermin arasındaki Zeynep savaşını yeniden başlatacak ve Zeynep bu durum karşısında bir tercih yapmak zorunda kalacak. Mehdi'nin hapishaneden çıktığı zaman Zeynep için nasıl zor günler başlayacak. Zeynep son bölümlerde Barış'la yakınlaşmaya başlamış olsa da Mehdi'nin gelişinin ardından Zeynep ile Barış aşkı büyük bir darbe alacak. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomu beğendiyseniz bana destek olmak için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni gelecek videolar için kanalın bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.